Evet arkadaşlar, yeni bir programla yine karşınızdayız ve başlıyoruz. Ben Ece ve ben Koçay. Başlayalım mı? Başlayalım hadi. Ne hazırladın bugün? Bugün size var ya, inanılmaz ilginç şeyler hazırladım. Ve bu sorulara vereceğiniz cevapları inanın ben de çok merak ediyorum. Şimdi kısacık bir hikaye anlatacağım ve bu konuyla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Bir savaşta Osmanlı ordusu Tuna Nehri'nden karşıya geçemiyor. Tamam mı? Kalıyorlar. Ve oradaki askerlerden biri, Ermeni askerlerden biri tek başına bir gecede uğraşıyor, tahtadan bir köprü yapıyor ve köprüden bütün ordu ertesi gün karşıya geçebiliyor. Kanuni bunu duyunca askeri karşısına çağırıyor. Diyor ki, sende diyor çok büyük yetenek var diyor, sen benim diyor baş diyor mimarım olacaksın diyor. Ve o askeri alıp baş mimarı yapıyor ve o kişi Mimar Sinan. Benim Mimar Sinan. Ve Mimar Sinan 102 yaşında ölüyor arkadaşlar. 102 yaşında öldüğünde kendi kendine bir söz vermiş baş mimar olduktan sonra. Yaşadığım her sene boyunca bir tane eser yapacağım demiş. Ve 102 yaşına kadar 300'e yakın eser yapıyor. Yani yaşadığı her yıl 3 tane eser satıyormuş bu adam. İnanılmaz zeki bir adam ve Mimar Sinan hakkında 5. işlemi bulduğuna dair bu adam 4 işlemle bütün bu eserleri yapamaz. Kesinlikle 5. işlemi buldu ve bize söylemiyor diyorlar. Doğru. Peki Mimar Sinan bu kadar işte mükemmel falan, harika. Fakat Mimar Sinan 50 yaşında ve evliyken 17 yaşındaki Kanuni Sultan Süleyman'ın kızının adı neydi bu? Mihrimah Sultan. Vay, denedim. Mihrimah Sultan'a aşık oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'a söyleyemiyor, tamam mı bunu? Yani şey diyemiyor. Nasıl söyleyeceksin ki? Peki bir şey yapayım diyor, bir olay yapayım da diyor, ben Kanuni'nin diyor gözüne gireyim. O zamanlar Kanuni Sultan Süleyman, padişahların odasında ibrikçi diye bir şey varmış, görevli. İşte sabah namazına kalktığında Kanuni Sultan Süleyman ibrikçi su döker, o da abdestini alır ve sabah namazını kılarmış. Düşünüyor, işte 5. işlemi bulmuş ya, çarpıyor ediyor falan, işte uğraşıyor ediyor. Yere batan sarnıcından bir tane tünel kazıyor ve padişahın saraydaki odasına, Topkapı Sarayı'ndaki odasına çeşme yapıyor orada. Ve bu çeşme şu anlama geliyor o zamanlar için. İbrikçiye ihtiyacı olmuyor Kanuni Sultan Süleyman. Kalktığında çeşmesini açıyor ve abdestini alıp namazını kılabiliyor. Ve diyor ki, sen diyor bana bunu diyor bahşettin diyor. Dile benden ne dilersen. Çakal. Tabii Mimar Sinan da gaza geliyor. Tam diyecek herhalde. O sırada şey diyor Kanuni'de. İşte sana diyor bambaşka bir şey vardı diyor. Onu diyor veriyorum diyor. Bizim Mimar Sinan'ın içinde kalıyor Mihrimah. Daha sonra Mihrimah Sultan'a diyor ki, bana diyor bir cami yap diyor. Hepinizin bildiği gibi. İşte bu Üsküdar'daki meydandaki camiyi, o şey camisi var ya, Mihrimah Sultan yapıyor. Ve o camiye baktığınızda saçakları ağlayan bir kız eteğini, yani bir elbise olarak düşünürseniz ağlayan bir kızın edasını yapıyor. Evet, öyleymiş. Ve daha sonradan diyorlar ki ikinci bir cami daha yap bize. Edirne Kapı'ya cami yapılıyor. Edirne Kapı'ya cami yaptığında Mihrimah'ın anlamı mihri, Arapçada mihri ve mah, güneş ve ay anlamında. Ve Mihrimah Sultan'ın doğum tarihi 21 Mart. Gece ve gündüzün eşit olduğu gün. Mimar Sinan 5. işlemi kullanarak gene bir hesap yapıyor ve bu hesapta 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunda güneş bir yandan batarken, ay da diğer yandan çıkarken öyle bir tepeye çıkıp iki camiyi de görebileceğiniz bir noktadan baktığınız takdirde hem güneşi hem de ayı iki caminin minaresi arasında görebiliyormuşsunuz. Adam o kadar hesap yapmış ki, o kadar aşık olmuş ki, bütün bunları hesaplayarak aşkının bu şekilde bir şey demiş. Kanuni bana öyle bir bilgi vermedi ama ben sanatımla bunu karşı cevap veririm.